Bugün Tolstoy'a göre güçlü insanların 7 özelliğinden bahsetmek istiyorum. Ben 2-3 hafta önce bu short'u yayınlamıştım. Çok fazla izleneceğini de düşünmüyordum ama şu an 1,2 milyon izlenmiş durumda. Burada gördüğünüz gibi 8300 beğenme ve bir sürü de yorum var. Buradaki 7 özelliği konuşmak istedim, tartışmak istedim. Siz de katılırsanız aslında çok güzel olur. Bunu kaydedeceğim. Daha sonra video olarak da koyacağım. İzlenebilir. Tolstoy, bazıları Tolstoy'a karşı çıktı. Neden Tolstoy diye. Bizden birisi yok mu? Niye Tolstoy'u yayınlıyorsun diye. Önce onu söyleyeyim. Tolstoy gibi insanlar büyük ruhlar arkadaşlar. Onlar gerçekten büyük ruhlar. Rusya'da doğmuş, Rus olmuş, Amerikalı olmuş, Türk olmuş hiç fark etmez bence. Onların söylediklerinden faydalanmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu konuyu böyle bir parantez yaptıktan sonra birinci maddeye geçmek istiyorum. Mesela düşüncesini açıkça söyler. Güçlü insanların 7 özelliğinden birincisi. Düşüncelerini açıkça söyler. Her şey her zaman söylenir mi? Tabii ki söylenmez. Her ortamda söylenmez. Çünkü öyle ortamlar vardı ki cahiller içinde kalmışsınızdır. Hiç aslında düşüncelerinizi aktarmaya gerek yoktur. Böyle ortamlarda kaldınız mı bilmiyorum ama benim kaldığım oluyor. Orada bilmemiş rolü yapmak benim için daha iyi geliyor. Çünkü tartışmalar giderek alevleniyor. Gerek yok. Hiç bilmiyormuşum gibi yapıyorum. Ama onun dışında gerektiği yerde, gerektiği zamanda düşüncesini açıkça söylemesi gerekli diye düşünüyorum. Güçlü insanın özelliğinden biri bu. Demek ki doğru yerde ve doğru zamanda düşüncemizi açıkça söyleyeceğiz, çekinmeyeceğiz. İkincisi hayır diyebilir güçlü bir insan. Gerçekten şöyle düşünelim, her şeye evet dediğinizi düşünün. İş yerinde, okulda, ailede, neyse akrabalarınızın yanında. Her şeye evet dediğiniz zaman biraz kıymetiniz kalmıyor. Açıkçası onu düşünüyorum. Bu da şu anlamda nasıl olsa bu arkadaş her şeye evet diyor, her şeyi yapar diye sizin üzerinize daha fazla iş yükleniyor. Daha fazla şey size aktarılabiliyor. Gerektiğinde eğer yapmak istemiyorsanız hayır deyin. Eğer meşgulseniz bir iş yerindesiniz. Bir işi size yüklemek istiyorlar. Hayır ben şu an müsait değilim. Deyin. Bunu dedikçe karşı tarafta da şöyle bir algı uyanacak. Evet gerçekten bu karşımdaki kişi, karşımdaki insan gerektiği zaman hayır diyebiliyor. Ona ben her zaman her şeyi yüklemeyebilirim. O yüzden dediğim gibi bazen burada bazı kişiler işte karşı tarafı kırmaktan çekindiğini söylüyorlar. Ama öyle öyle düşünmemek lazım. Yani hayır demek kötü bir şey değil. Hayır, şu an benim işim var. O yüzden bunu yapamam. Hayır, şu an ben başka bir şey yapıyorum vesaire gibi. Güzel bir şekilde söylendiğinde hiç de karşı taraf için kırıcı olmaz. Üçüncü maddeye geçelim. Bu arada ben bu ekranı gösteriyorum tabii. Sohbet gelen var mı, mesaj var mı diye bakıyorum. Kimse yok, çok güzel. Devam ediyorum. Üçüncüsü de eleştiriyi kaldırır. Aslında dünyanın en zor şeylerinden biri bence eleştiriyi kaldırmak. Çünkü eleştiri birincisi iyi niyetle yapılması lazım. Önce onu ayırt edelim. Karşımızdaki kişi bizi gerçekten üzmek için veya bize gıcıklık olsun diye eleştiri yapıyorsa, eleştiriyorsa onu kabul etmemiz zor gerçekten. Onu bir tarafa bırakıyorum. Ama onun dışında e, yapıcı bir eleştiri varsa onu kabullenmemiz bizim için avantaj. Güçlü insanlar gerçekten de bunu eleştiriyi kaldırırlar, eleştiriyi kabul ederler. Neden? Çünkü yapıcı eleştiriler bizim daha iyi olmamız için bir fırsat aslında. Kendimizi aynada her zaman göremiyoruz, her zaman. Kendimizi dışarıdan göremiyoruz. Sevdiğimiz, bize değer veren bir insan bir konuda bizim daha iyi olmamız için bir eleştiride bulunuyorsa onu bence
kabul etmekte fayda var, değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu da güçlü insanların özelliklerinden bir tanesi. 4'e geliyorum, gerekirse vazgeçer. Zaten 4 ile 6 arasında çok yorum geldi. Şurada bakayım bulabilir miyim? 4 ile 6 arasında gerekirse vazgeçer. Ben hangisini yapamıyorsunuz diye sormuştum insanlara. Ee, Aslında yeri gelmişken en çok yorum alan buna bir bakalım. Hepsini yapıyorum ve bu yüzden bir yerimizde kazık eksik olmuyor. Güçlüyüz diye yemediğimiz kazık kalmadı. Ben buna çok güldüm. Bir sürü de yorum var zaten burada. Doğru, güçlüyüz diye e, herkes bize de iş yüklemeye çalışıyor. O anlamda demiyorum tabii de. Hani kazık yiye yiye de insan tecrübe kazanıyor. O da ayrı bir şey. Dediğim gibi diğer yorumlarda da bu 4 ile 6'nın birbiriyle çeliştiği söyleniyor. İsterseniz 4'e bir devam edelim. Gerekirse vazgeçer. Vazgeçmek çok önemli bir önemli bir şey bir insan için. Yani eğer bir güçlü bir insansanız gerekirse vazgeçebilirsiniz. Bu sizin sınırlarınızı geçen, sizin bazı kırmızı çizgilerini geçen arkadaşlarınız da olabilir. Onlardan da vazgeçme anlamında da olabilir. Gerekirse vazgeçmeniz lazım. Çünkü sizin koyduğunuz sınırlara saygı çerçevesinde yaklaşmayan birisi bence çok da yakın bir arkadaş değildir. O anlamda gerekirse vazgeçmesi lazım diye düşünüyorum. Bunu da güçlü insanlar yapar. 5'e geliyorum, hatalarıyla yüzleşmek. Hata Şöyle bir atasözü geliyor aklıma. Kimse ayranım kara demez. Kimse kendisine şey kondurmaz, bir şey hata kondurmaz. Bir yerde bir problem varsa hep kendimizi savunmaya çalışırız ilk başta. Ben hatalıyım demek gerçekten de insanın nefsine zor gelen bir şey. Hatalarıyla yüzleşmek insanı daha olumlu yapıyor. Hatalarını çözmede, problemlerini halletmede gerçekten çok çok önemli bir kavram. Bu da güçlü insanların 7 özelliğinden biri. Hatalarıyla yüzleşir. Eğer ben bir hata yapmışsam, bunu düşünebiliyorsam ki hata yaptığımın farkında olmak da bir meziyettir aslında. Benim iyileşmem için, bu hatamı düzeltmem için bu bir fırsat. Ben bunu o anlamda düşünüp de, yüzleşip de hatamı görüp düzeltebiliyorsam ne mutlu bana. Aklıma şöyle bir şey geldi. Benjamin Franklin her gece yatarken uykudan önce şey düşünürmüş. O gün yaptıklarını düşünmüş. Ben ne iyi yaptım, nerede hata yaptım diye. Daha çok hatalarını düşünürmüş. Şu insana şöyle davrandım, şu işi şöyle yaptım diye. Hep hatalarını düşünürmüş ve hatalarını düzeltmeye çalışırmış. Bir gece düşünmüş, hata bulamamış kendisinde. Ben bugün bir hata yapmadım diye. Ne güzel demiş. Ben bugün hiç hatasız geçirdim diye. Sonra bu düşüncesinden çok rahatsız olmuş, uykusu kaçmış. Bir insan hatasız olmaz ki. Yani her gün hepimiz hatalar yapıyoruz. Benjamin Franklin de ben bugün hiç hata yapmadım düşüncesinden sonra çok rahatsız olmuş, uykusu kaçmış dediğim gibi ve bugüne kadar yaptığım en büyük hata da buydu demiş. Yani ben hiç hata yapmadım demek onun için en büyük hatalardan biriydi. Çok güzel bir bakış açısı bu. Hatalarımızla yüzleşmek bizi daha iyi insan yapma yolunda önemli faktörlerden biri. Diğerine geliyorum, 6.'ya. Asla pes etmez. Tolstoy'a göre güçlü insanların 7 özelliğinden biri. Asla pes etmez. Bu 4 ile 6 işte gerekirse vazgeçer, asla pes etmez, çelişiyor diye yorumlar var ama farklı case'ler için, farklı durumlar, olaylar için düşünürsek asla pes etmez. Yani nasıl düşünebiliriz bunu? Bir konuda başarılı olmak istiyorsunuz. Örneğin üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci olduğunuzu düşünelim. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz falan. Ben bunu yapacağım diyorsunuz ve asla pes etmiyorsunuz. Birinci sene belki kazanamayabilirsiniz. İkinci sene çalışırsınız. Pes etmezseniz yaparsınız. Diğer konularda da böyle. Yani burada aklıma ne geliyor? Japonlar geliyor. Japonlar çalışkanlıklarıyla ünlü biliyorsunuz.
Hele İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülke tamamen yıkılmışken, yıkıldıktan sonra çok fazla çalışıp asla pes etmeyip bugünkü hallerine geldiler. Japonya ile ilgili bir bilgi de şöyle verebilirim. Japonya'da gönüllü çalışma diye bir durum varmış. Yani devlet memurlarını düşünün. Her gün kendiliğinden gönüllü olarak ücret almadan 1 saat fazla çalışıyorlarmış. Hepsi değil tabii ama bu konuda çoğu böyle yapıyormuş. Ne var ki bunda demeyin çünkü Japonya'nın nüfusu 120 milyonda herhalde. Yani çalışan nüfus 50 milyon olsa devlette örnek veriyorum veya 30 milyon olsa bu 30 milyonun 20 milyonu böyle çalışsa her gün 20 milyon çarpı saat yani 20 milyon saat iş gücü demektir. Bu da onların kalkınmasında, onların başarısında çok önemli etkenlerden biri. Burada da tabii pes etmekten buraya geldik. Eğer bir hedefiniz varsa, küçük veya büyük fark etmez, ona ulaşmak için gerçekten pes etmememiz lazım. Çünkü başarıya giden yollar dikenli yollar, öyle kolay yollar değil, düz yollar değil. Ee, bu yüzden pes etmemek lazım. Başarıya ulaşana kadar çalışmak lazım. Bu da güçlü insanların özelliklerinden biri. Diğerine geçelim. Diğeri yalnızlıktan korkmamız. Bu arada canlı bu arada bakıyorum sohbette yorum var mı diye. Çünkü ekranı öbür tarafı gösteriyorum. Var mı diye bakıyorum. Eee Tolstoy'a göre güçlü insanların 7 özelliğinden sonuncusu yalnızlıktan korkmaz. Şimdi bununla ilgili de çok yorum geldi. Ben de yalnızlıktan korkmuyorum veya korkuyorum ne var bunda güçlü insan mı diye. Bu şu anlamda aslında yani insan sosyal bir varlık tabii ki yalnız kalması hoş bir şey değil. Yalnızlık Allah'a mahsus denir. Tabii ki yalnız kalmayalım yani o ayrı bir şey ama eğer benim düşüncelerime insanlar değer vermiyorsa, etrafımdakiler değer vermiyorsa, beni hor görüyorlarsa gibi o ortamdan benim çıkmam lazım. Yalnız kalmam lazım. Bu anlamda düşünebiliriz bunu. Bu da güçlü bir insanın özelliği. Şöyle düşünün, bir iş yerindesiniz, iş arkadaşlarınız var, beraber yemeğe gidiyorsunuz her gün neyse. Seninle dalga geçiyorlar veya başka türlü alay ediyorlar seninle veya düşüncelerini hep eleştiriyorlar olumsuz anlamda gibi tam anlatabildim mi bilmiyorum. Yani sırf insanlarla birlikte olun diye onlarla beraber olmayı mı tercih edersiniz? Yoksa yalnız başınıza öğle yemeklerine çıkmayı mı düşünürsünüz? O geldi aklıma. O anlamda burada yalnızlıktan korkmaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yalnızlık Allah'a mahsus. İnsan yalnız kalmaz. Bazen yalnız kalmak iyidir. Hadi biraz konuyu açalım. Avrupa'da şöyle bir yorum vardı. Sanırım İlber Ortaylı bu yorumu yapmıştı. Bizim memlekette, bizim Türk insanında yalnızlık çok kötü bir şey gibi görülüyor. İnsanlar yalnız kalmak istemiyorlar. Hep beraber bir şey yapalım, hep beraber pikniğe gidelim, hep beraber oraya gidelim. Bireysellik yok. Yani bizde tabii bireysellik olmadığı için bundan dolayı. Ama Avrupa insanında veya Amerika'da diyor, yabancı ülkelerde bireysellik fazla olduğu için bir insan yalnız başına bir parka gidip orada kitap okuyabiliyor. Pikniğini kendisi yapabiliyor örneğin. Kendisine zaman ayırma şeklinde düşünelim. Bunu yapabiliyor. Bizde maalesef olmuyor bu. Hatta öyle birini gördüğümüz zaman belki üzülüyoruz, belki garip karşılıyoruz. Bugün mesela öğleden sonra arkadaşlarla bir yerdeydik, bir kafedeydik, bir etkinlik vardı. Büyük bir yer. Orada dışarı çıktım, kapının önünde masalar vesaireler vardı. Bir kadını gördüm mesela, tek başınaydı, yalnızdı, elinde kitap okuyordu. Hani herkes şimdi e, herkes birlikte otururken o oraya gelmiş, kahvesini almış. Çünkü böyle biraz baktım çok şey hoşuma gitti. Çünkü tek başına bir şey yapabiliyor. İnsanın bir de şey var bilirsiniz. Bir insan yalnız kaldığında eğer kendini oyalayacak şeyler bulabiliyorsa, o seviyeye gelmişse bence bu çok güzel. Yani yalnız kalmamak için başkalarına katlanıp işte hep
arkadaşlarıma takılayım, oraya gideyim, buraya gideyim. İstemediğiniz yerlere gidiyorsanız, istemediğiniz şeyleri yapıyorsanız bence yalnız kalmak daha da iyi. Yalnızlık insanı biraz daha olgunlaştırıyor. Bazen yalnız kalmamız lazım. Kendimize dönüp bakmak için, aynaya bakmak için, ben ne yapıyorum, ne ediyorum demek için bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yalnızlık öyle çok da kötü bir şey de değil. Ara sıra yalnız kalıp dediğim gibi derin düşüncelere dalabiliriz. Kendi hayatımızı sorgulayabiliriz. Ee, Kendimizi besleyecek şeyler yapabiliriz. Kitap okuma olur, sanat olur, başka şey olur. Ee, Yalnızlık güzel şey aslında yerine göre. Tabii devamlı yalnız kalmayı da burada yüceltmiyorum. Sonuç olarak Tolstoy'a göre güçlü insanların 7 özelliğini bu şekilde aktardım, anlatmaya çalıştım. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu yorumu, bu canlı yayını video olarak şey yapacağım zaten. Videolar kısmına koyacağım. Orada da izleyip yorum da yapabilirsiniz. Bu arada kanalımda başka konularla ilgili, Tolstoy ile ilgili başka şeyler de var. Hatta şöyle yazayım. Bir bakayım Tolstoy ile ilgili başka bir şey daha vardı. Hatta şuradan açayım da kanalı. Şöyle yapayım. Bunu kapatalım. En son Morgan Freeman'a göre pişman olmamak için neler yapmak lazım onu paylaştım. Şurada popüleri seçeyim. Bakın Tolstoy'a göre güçlü insanların özelliği 1.2 milyon izlenmiş. Başka Tolstoy vardı. Şuna da geçeceğim. Psikolojisi bozuk insanların 6 özelliği. Bu da 1.1 milyon izlenmiş. Buna da şaşırdım. Yani buradaki ifadeler, buradaki sözler insanların hoşuna gitmiş demek. İlgisini çekmiş ki bu kadar izlenmiş. Şöyle geriye geleyim. Tolstoy ile ilgili birkaç tane daha yapmıştım da onu göstermeye çalışıyorum. Burada Tolstoy'a göre zayıf insanların 5 hatası. Diğerinde güçlüyü konuşmuştuk. Burada da zayıf hatası. Zayıf insanların 5 hatası. Her zaman başkalarını suçlar, eleştiriye kapalıdır, kolay pes eder, kendi hatasını kabul etmez, yalnız kalmaktan korkar. Diğer güçlü insanların 7 özelliğiyle burada çelişen, tersi diyelim 180 derece tersi olan şeyler var. Böyle insanlar vardır etrafınızda. Ee, Her zaman başkalarını suçlar. Yani hep suçlu başkası mı? Hiç suç bende olamaz mı? Olur tabii. Böyle suçu devamlı başkalarına atarak da bu hayat gitmez. Yani düzgün bir şekilde bir ilişki kurulmaz vesaire. Her zaman başkalarını suçlamamak lazım. Eleştiriye kapalıdır. Bununla ilgili konuştum. Eleştiriye açık olmamız lazım. Tabii ki iyi niyetle yapılan yapıcı eleştiri. Yani sizi kıskanan, sizin kötülüğünüzü istediğini hissettiğiniz birinin yaptığı bir eleştiri. Ben de çok şey yapmıyorum, önemsemiyorum. Ama gerçekten beni sevdiğini düşündüğüm bir arkadaşım bir konuyla ilgili bana bir eleştiride bulunursa o benim için iyi bir şeydir. Onu alır kabul ederim, düzeltmeye çalışırım. Kolay pes ederi anlatmıştık, konuşmuştuk. Kolay pes etmemek lazım, başarıya ulaşmak. Öyle kimseye cennet bahçesi vaat edilmiyor yani. Başarılı olmak öyle kolay da bir şey değil. Çalışmak lazım, azim lazım. Önüne engeller çıkar. Hatta bazı videolar var belki görmüşsünüzdür. Ee, Belki görmüşsündür. Öyle mi? Ee, Bu arada devam ediyor mu canlı yayın? Ona bakıyorum. Yo, devam ediyor bağlantı. Bağlantıda bir sıkıntı yok. Bir bakayım sanki canlı yayında bir sıkıntı varmış gibi ama yok devam ediyor. Tolstoy'a göre nerede kalmıştık? Kolay pes etmez, kendi hatalarını kabul etmez ve yalnız kalmaktan korkmaz. Yalnız kalmaktan korkar burada. Bir geri geleyim. Bir tane daha vardı. Bakalım neydi o? Bulmaya çalışacağım.
Bu arada beni ilk kez izleyenler için yani yaklaşık 2 hafta, 3 hafta önce bu kadar abonem yoktu. Yaklaşık 500 abonem vardı. Sağ olsun Tostoy'la beraber çok ilgi çekti. Abone sayım arttı, izlenme sayım arttı burada gördüğünüz gibi. Kendine hürmet etmek için yapacağın 8 şey. Yani 611 bin görüntülenme gayet iyi. Amacım tabii insanlara faydalı olmak. Elimden geldiği kadar bu tür şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Zor bir insan. Tolstoy vardı. Dostoyevski var. Dostoyevski de ayrı bir şey. Onu da ayrı bir konuşuruz isterseniz. Tolstoy'un hayata dair 6 öğüdü. Küçük şeylerden mutlu olmayı öğren. Başkalarını değiştirmeye çalışma. Önce de kendini değiştir tabii ki. Boş konuşmalardan uzak dur. Çok fazla. Yani o kadar boş konuşan var ki bazen öyle çok sıkılıyorum. Hayatını sade tut, kalbin huzur bulsun. İnsanlara karşı merhametli ol, gerçek değerin başkalarına kattığın iyiliktedir. Aslında her bir cümle belki de saatlerce konuşulacak şeyler. Madem Tolstoy'dan açtık konuyu, bunlarla ilgili de bazı şeyler söyleyeyim. Küçük şeylerden mutlu olmayı öğren. Küçük şeyler demişken ben küçük şeylerle ilgili bir tane de şey yapmıştım. Hatta şuradan da göstereyim. Nereden gösterebilirim? Bir tane daha açayım. Bununla ilgili bir tane video yapmıştım. Küçük şeylerin hayatımıza etkisi diye. Şurada onu hemen göstereyim. Bunu bir durduralım. İnsanlar hep büyük şeylerden mutlu olmaya çalışıyor. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra onu yapayım, bunu yapayım, mutlu olacağım diye. Halbuki değil yani. Şurada videolar bölümünde şurada mutluluk küçük şeylerde saklı diye. Bunun da linkini buraya koyayım isterseniz izleyebilirsiniz. Şuradan paylaş diyeyim. Kopyala. Şuraya atayım. Küçük mutluluklarla ilgili video yazayım. Belki oraya da bakarsınız. Pardon. İnsan küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenebilmeli. Bu kendi kendine olacak bir şey. Başkasının söylemesiyle, başkasının zoruyla olacak bir şey değil. Şöyle düşünüyorum. Mevlana'nın bir sözü var belki. Mutlaka duymuşsunuzdur onu. Dün gitti, dün yok artık. Yarın da meçhul, yarına çıkacağımız belli mi? Değil. Sadece bugün var. Dünya bir gün, o da bugün. Mevlana öyle söylemiş. Dünya bir gün, o da bugün. Her sabah uyandığınızda olmuyor gerçi her zaman ama bunu düşünerek biraz hareket etmek lazım. Bunu sık sık hatırlamak lazım gerçekten. Yani dünya bir gün, o da bugün. Ben bugünümü mutsuz mu geçireceğim, mutlu mu geçireceğim? Biraz da orada kararı siz veriyorsunuz. Ne tür olaylar olursa olsun. Tamam çok çok belki mutlu olamayabilirsiniz. Başınıza kötü şeyler gelmiş olabilir. Her sabah aslında bir seçim yapıyoruz. O yüzden küçük şeyleri de görerek de mutlu olmak bizim elimizde. Yani bugün mesela e, bir çocuğun yüzünü görmek bile beni çok mutlu ediyor. Bebeği, bir şeyi, bir çocuğu diyelim. Bu tür şeylerle mutlu olabiliriz. Başkalarını değiştirmeye çalışma, önce kendini değiştir. Bu o kadar büyük bir söz ki bunu sadece Tolstoy demiyor. Büyük bilgeler de söylüyor. Peygamberler de söylüyor. Kadim bilgilerde de bu var. Başkalarını değiştirmeye çalışma, önce kendini değiştir. Zaten başkalarını değiştirmeye çalıştığın zaman olmuyor, değişmiyor. Önce kendini değiştir. Ben bunu yani ortaokulda yanılmıyorsam evet. Ya bu tür şeylere kafa yoruyorum. İnsanların trafikteki durumları, hayattaki durumları, birbirlerine kötü davranışla ilgili yani neden böyle yapıyorlar diye düşünüyordum. Sonra düşündüm ki yani bunları düzeltmek lazım ama bu kadar insanı nasıl düzelteceğim ki?
Önce kendini düzeltmen lazım. Düşündüm, önce ben kendimi düzeltmem lazım. Çevremi, ailemi, çocuklarımı vesaire onları düzeltmem lazım ki yavaş yavaş toplumda böyle düzelsin diye düşünmüştüm. Önce kendimize bakmamız lazım. İçimize dönmemiz lazım diye bu maddeyi geçebiliriz. Bu boş konuşmalardan uzak dur. Yani gerçekten beni o kadar rahatsız ediyor ki. Tamam. Yani ara sıra geyik yapabiliriz, ara sıra gülebiliriz. Tabii ki güleceğiz. Her zaman da çok ciddi konular konuşulmaz ama içi boş, hiçbir şey anlam ifade etmeyen konuşmalar böyle devam ettikçe canım sıkılıyor gerçekten. O ortamdan uzaklaşmak istiyorum. Ya konuyu değiştiriyorum eğer uzaklaşamıyorsam. Mutlaka konuyu değiştiriyorum. O konuda da biraz ustayım. İnsanlar da biliyor beni. Aha sıkıldı falan diyorlar. O yüzden ya konuşursanız hayır konuşun, hayır konuşmayacaksanız da susun. Bu Peygamber Efendimizin sözüdür. O yüzden boş konuşmalardan gerçekten uzak durmak lazım. Dördüncüsü hayatını sade tut, kalbin huzur bulsun. Bu hayatını sade tut maalesef bizim ülkemizde çok çok olmuyor. Örneklerini görüyorsunuzdur. Avrupa'da bakıyorsunuz bir adam, bir mühendis, bir doktor 15 yıllık, 20 yıllık bir arabaya biniyor. Çok eski telefonlar kullanıyor. Hiç de umurunda değil. Ama biz en yeni çıkan telefonu almak istiyoruz. Biraz hava atma özelliğimiz var herhalde. Böyle hayatımızı çok sade tutamıyoruz. Yani eşyaya verdiğimiz önem fazla ve eşyanın bizi insanların arasında daha da yüksek bir konuma koyacak diye düşünüyoruz. Aslında biraz da doğru bu, maalesef doğru. Yani şöyle düşünün, bir iş görüşmesi, bir görüşmeye gittiğinizi düşünün. Oraya bir normal arabayla gittiniz, bir restoran da olabilir. Öyle örnek vereyim. O restorana bir normal arabayla gittiğinizde valelerin size bakışıyla bir de çok çok lüks bir arabayla gittiğinizdeki bakışı tabii ki farklı oluyor. Kıyafette de öyle. Takım elbiseyle bir yere gittiğiniz zaman çok farklı karşılanıyorsunuz. Diğer türlü değil. Hani ben tabii demiyorum paspal giyinelim, kötü bir şey yapalım değil ama bu sadeliğe gelmek istiyorum. Batı'da buna minimalist yaşam deniliyor. Minimalizm deniliyor. Belki karşınıza çıkmıştır. İnsanlar evi barkı bırakıyorlar, bir karavana geçiyorlar, orada yaşıyorlar. Veya işte ben Japonlara bu konuda çok hastayım. Yani adamlar 50 metrekare, 30 metrekare yerde yaşıyorlar. Bir koltuk, bir yatak, bir şey. Çok fazla eşyaları yok. Çünkü onların kendi inanışlarına göre, Feng Shui'ye göre fazla eşya onların ruhsal yükselmelerini, ruhsal iyileşmelerini engelleyen bir şey. O yüzden eşyayı azaltıyorlar. Hayatı sade tutmak gerçekten öyle. Yani ben de bunu yük olarak görüyorum. Yani eşya gerçekten yük. Ev hanımları bilirler, kadınlar bilir. Evde ne kadar fazla eşya varsa o kadar aslında boğuyor insanı. Bu Feng Shui'de enerji konuları var ya, o yüzden fazla eşya da bu enerjinin dönüşümünü, enerjinin hareketini vesaire onları etkilediğini anlatıyor. Feng Shui'ye göre fazla eşya iyi bir şey değil. İnsanlara karşı merhametli ol. Ah, dedim ya, her bir satırı saatlerce konuşulacak şeyler. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. İnsanlara karşı merhametli olmayan varlığa karşı da, yani bitkilere, hayvanlara veya farklı cansız şeylere, canlı cansız hiçbir şeye karşı merhametli olamıyor maalesef. Allah merhametsizlerden bizi korusun, öyle söyleyeyim. Merhamet o kadar önemli bir konu ki bunun ama varlığa bakışla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani eğer insanın içinde merhamet varsa insanlara karşı da merhamet duyuyor. Dediğim gibi hayvanlara, sokak hayvanlarına, kediye, köpeğe veya başka hayvanlara da karıncayı bile incitmemek ifadesi var ya. Bazı insanlar gerçekten öyle. Ne kadar güzel. Ama bunun tam tersi de var. Hayvanlara kötü davranan insanlar, insanlara da kötü davranıyorlar. İşte
Aslında çok ayrı bir şey ama farklılaşmak için, ayrışmak için insanlara karşı merhametli olmamız lazım. Dediğim gibi bunun varoluş konularıyla ilgisi var. Varlığa bakmakla ilgisi var. Eğer varlığı, canlı cansız her şeyi Allah'ın yarattığını düşünüyorsanız, ki Kur'an'da bu yazıyor biliyorsunuz, canlı cansız her şey onu zikretmektedir. Bu da ayrı bir konu. Onu başka zaman konuşuruz. Hayata böyle baktığınız zaman dediğim gibi canlı cansız hiçbir şeye zarar veremezsiniz. Verem, veremez hale gelirsiniz, vermezsiniz de zaten. Şefkat nazarıyla bakarsınız. Merhamet çok önemli. O yüzden burayı böyle söyleyerek geçeyim. 6. maddede de gerçek değerin başkalarına kattığın iyiliktedir diyor. Bunun üzerine de 2 saat konuşulabilir de şöyle söyleyeyim. Bunu ben kendime çok çok bağdaştırıyorum bu maddeyi. Yani diğerleri de tabii çok güzel de. Bu hayatın anlamının, herkes hayatın anlamını bulmaya çalışıyor. Herkes de demeyeyim, bulmaya çalışanlar var. Mesela benimle konuşanlar var. Hayatın anlamı nedir sence? İşte geldik gidiyoruz yani. Hani bazen şaka yollu öyle söylüyorum ama bence bana göre, kendi küçük aklımla anlayabildiğim kadarıyla bana göre başkalarına yaptığın iyilik yani o kadar beni mutlu ediyor ki hani onları da mutlu ediyor. Sadece mutlu olmak için değil. Burada yani başka birine yaptığın bir iyiliğin karşılığını bekliyorsan maddi manevi zaten ticarete giriyor. Ondan bahsetmiyorum da yani vicdanları çok mutlu eden, huzura eriştiren bir şey. Ben mesela bu hayata bunun için geldiğimi düşünüyorum. İnsanlara elimden geldiği kadar iyilik yapmak. Bu iyilik tabii maddi manevi olabilir. Maddi de tabii ki önemli ama manevi olarak da düşünün. Bir arkadaşınız var, bir yakınınız vesaire. Bu insanın bir hüznü var, bir derdi var, kimseye anlatamıyor. Eğer siz ona bir destek olabiliyorsanız, size anlatıyorsa, hele hele çözüm noktasında veya kendini iyi hissetme noktasında kanalımıza o kendini iyi hisset. O noktada destek olabiliyorsanız inanın bundan daha büyük bir sevap, iyilik, başka bir şey ben bilmiyorum. Yani çok gerçekten çok önemli. Ben hayatın anlamını hayata hayatın anlam kazanmasını bu şekilde buluyorum. Hani başka şey de olabilir. Herkes aslında bu dünyaya gelişinde bir amacı var. Herkesin gelmesinin bir amacı var. Benim de öyle. Yani çocuklarıma karşı, başkalarına karşı bilmiyorum. Böyle elimden geldiğince iyilik yaptığımda vicdanen çok huzurlu oluyorum, çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi herhalde bunun için de geldim, gönderildim diye düşünüyorum. Bu arada canlı yayınımıza bakalım ne kadar olmuş. Kimse izlemiyor, ne kadar güzel. Ne kadar olduğunu göremiyorum burada. Şuradan bir tane aç hazır buradayken canlı yayınlarda bakalım görünüyor mu? Bu arada canlı yayın demişken buradaki canlı yayınlarda daha önce yaptığım uzun müzikler var. Onları oradan görebilirsiniz. Tolstoy'la ilgili dediğim gibi aslında saatlerce konuşulur. Hani belki başka bir gün aslında bu da var aklımda. 2 kişi olarak konuşmak istiyorum. Canlı yayın yapmak istiyorum. Yani başka birini de alıp böyle sorular karşılıklı ben sorayım o cevaplasın, o sorsun ben cevaplayayım, konu konuyu açsın şeklinde. Bugünlük böyle yapalım. Tolstoy'un kanalımda yayınladığım düşünceleriyle ilgili güçlü insanların özellikleri, zayıf insanların özellikleri ve hayata dair 6 öğüdü. Bununla ilgili konuşmuş olalım. Bu arada Tolstoy demişken şunu da eklemiştim. Eğer dilerseniz buna da bakabilirsiniz. Uyumadan önce 10 dakikada Tolstoy'dan hayat dersleri. Bunun da linkini atayım. Burada dursun. Bu arada bunu atlamam gerekiyor.
Tolstoy'un düşünceleriyle ilgili, hayat dersleriyle ilgili bir video yapmıştım. Bunu da şöyle paylaşayım Ee, bu sohbet mesajlarının olduğu yere. Hatta bunu da şöyle yazayım. Uyumadan önce 10 dakikada Tolstoy'un hayat dersleri. Buna da bakabilirsiniz. Buradan direkt olur. Bunu da izleyebilirsiniz diye yazayım. Çünkü burada da şeyler var. Tolstoy'un düşünceleriyle ilgili, farklı konularla ilgili, sevgi, merhamet, hayatın anlamı ile ilgili şeyleri var. Burayı da izleyebilirsiniz diyerek yayını kapatalım. Bu ilk canlı yayınım oldu böyle. Daha sonra bu videoyu koyacağım. Kanala koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Canlı yayın altında izleyebilirsiniz. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.